Yalan, neredeyse gerçek kadar eski bir geçmişe sahip olan ve hayatımızı etkilemenin ötesinde onu biçimlendiren bir kavram. Peki neden yalan söyleriz? Bu sorudan önce yalanı hayatımızda ne kadar sık kullandığımızı bilmemiz gerekiyor ve onu tespit etmemiz de tabii ki. Araştırmalara göre sohbet sırasında yetişkinlerin %60'ı yalan söylüyor. Bu araştırmaya katılanların %54'ünün de yalan söylediği düşünülüyor. İnsanın yalan söyleyip söylemediğini tespit etmek neredeyse mümkün değil. Neredeyse. Yaklaşık 100 sene evvel poligraflar, yalan makineleri icat ediliyor. Ve icat edildikten hemen sonra hem suçluların yakalanmasında hem de psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesinde pratik olarak kullanılıyor. Özellikle keşfedildiği Amerika'da bir miktar başarılı olduklarını da söylemek gerekir. Now we're going to run a few tests. This is a simple lie detector. I'll ask you a few yes or no questions and you just answer truthfully. Do you understand? Yes. Yalanı ayırt etmek hayli güç. Ama sınıflandırmanın daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Yalan söylemenin iki hali var. Birincisi, kendin dışındaki insanlara söylediğin yalanlar. Bunlar genelde kabul görme, beğenilme ya da hayatı kolaylaştırma amacıyla oluyor. Yalan söylediğin konular da bu amaca hizmet eder şekilde oluyor. Kazandığın para, okuduğun kitaplar, inandığın kavramlar, vücudundaki ölçüler, sevdiğin insanlar, bazı deneyimlerin. Is it good for you? I've had better. Bazı zamanlarda, nadir zamanlarda da olsa karşımızdakinin iyiliği için de yalan söylediğimiz oluyor. Yaşlı bir kadının yaptığı pek de leziz olmayan kurabiyelere enfes diyebiliyoruz. O yaşlı kadını o an mutlu ediyoruz belki. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Ama onu o anlık mutsuz etmeyerek aslında kendimizi huzursuz hissedeceğimiz bir durumdan kaçınıyoruz. Ama ya sonrası? You're in control of your own life. Remember? Here. Take a cookie. I promise by the time you're done eating it, you'll feel right as rain. Başkasının iyiliği ya da kendi iyiliğimiz için ne olursa olsun hayatımızı kolaylaştırmak için söylediğimiz yalanlar bir süre sonra hayatımızı esir alıyorlar. Ve böylece gerçekliğin dışına çıkıyoruz. Yalan söylüyoruz çünkü utanıyoruz. Yanlış bir şey yaptığımızı düşündüğümüz anda sonuçlarından korkuyoruz. O yanlışla yüzleşememe hali bize yalanı getiriyor. Utanmak, korkmak, yalan. Any change, mister? Absolutely. Could you spare some? Yes, I could. Will ya? How come? Because I believe you will buy booze with it. I just want to get from my car to the office without being confronted by the decay of Western society. Plus, I'm cheap. Jerk off! Yapmamız gereken aslında çok basit. Gerçekleri konuşmak ve gerçek hissetmek. Tıpkı boş bir sayfa olduğumuz zamanki gibi gerçek olmak. Herkes bunu başardığı zaman ancak dünya pür bir mutluluk haline gelebilir. Kendi olduğu zaman, gerçek olduğu zaman. Bu boş sayfanın dolması, yalan söylemeye başlamamız çocukluk döneminden itibaren başlıyor. Birçok alışkanlığımızın olduğu gibi. Tespit edilene göre çocuklar 2-3 yaşlarından itibaren yalan söylemeye başlıyorlar. Burada tabii ki en büyük sorumluluk ebeveynlerde. Aslında tertemiz olan, bomboş olan o sayfayı, ebeveynlerin kendilerine ait olmayan o sayfayı beyaz, pembe, tatlı, küçük yalanlarla dolduruyorlar. Gerçek var oldu. Yalanlar icat edildi, diyor Kübizm akımının öncüsü George Braque. Yani gerçek her zaman daha güçlüdür. He's a pedantic, pontificating, pretentious bastard. A belligerent old fart, a worthless, steaming pile of cow dung.
Ve gerçeğin gücünün farkında olan araştırmacılar, iş dünyasında da başvurulan CV'lerde araştırmalar yapmışlar. Ve katılanların %40'ı eğitim ve kültür seviyelerine yanlış bilgiler yazmışlar. İlginç olan bu değil. Başvuruda bulunan bu insanların %3'ü yaş bilgilerinde yanlış yazmışlar. Ama asıl düşündürücü ve tuhaf olan bu araştırmaya katılanların %1'i isimlerini yanlış yazmışlar. Yani benliklerini kabul etmemişler. İşte burada yalan söylemenin ikinci hali devreye giriyor. Kendimize yalan söylemek. Çabuk bir yalan söyle. Ne demeliyim? Ne olursa acele et. Kadın çamaşırı giyiyorum gibi çılgın bir şey olabilir. Ben kadın çamaşırı giyiyorum. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Etrafımızda söylediğimiz yalanlara bir süre sonra kendimiz inanmaya başlıyoruz. Aslında bunun bir ismi var. Bu bir hastalık. Mitomani hastalığı. Ama buna bir hastalık deyip kenara atmamalıyız. Bu aslında hepimizin içinde olan psikolojik bir durumun adlandırılması. Hayatımızı oluşturan gerçekleri reddedip var olmayan yalan bir olgu yaratmak. Ve yaratmakla kalmayıp ona inanıp onu yaşamak. Elbette yalanlarla yaşamak çok daha kolay, çok daha cezbedici. Hatta dönemimizde insanlar, biz kendimize yalan söylenmesini istiyoruz. Çünkü kimse çirkin olmak istemiyor. Kimse fakir olmak istemiyor. Kimse hayatının küçücük bir anını bile keyifsiz geçirmek istemiyor. Bunu kabul etmek istemiyor. Ve bu yüzden hayatımıza yalanlar giriyor. Yapay tatlandırıcılar. Bu küçük, beyaz yalanlar sonsuz mutluluk için. You losing a little weight? I don't know. Maybe. Looks and personality. A double threat guy. Hey, Mr. Reed. Hey, man. It's Randy. Yeah, I know. Taking lunch orders, Mr. Reed. Anything? No, thanks. Had so much for breakfast. Çoğu insan söylediklerimizin gerçek ya da yalan olduklarıyla ilgilenmiyorlar. Onları eğlendirdiğin sürece yalan söylemen önemli değil, diyor çok sevdiğim müzisyen Tom Waits. Evet, artık daha çok yalan söylüyoruz. Daha çok yalan istiyoruz. Çünkü görüşmüyoruz birbirimizle. Yani reel anlamda. Hayatımızı oluşturan temel şey etkileşim, artık doğal yollarla kurduğumuz bağlardan bağımsız. Böylece bu yapay evrende yapay olmak, yalan söylemek, oyunun parçası olmak zorunda hissediyoruz. Artık kendimizi o küçük suni kapsüllere o kadar hapsettik ki benliğimizin bile farkında değiliz. Aslında farkında olmadığımızın bile farkında değiliz. Aslında yalan söylemiyoruz artık. Artık yalanı yaşıyoruz. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. Ama bir şeyler yapmamız gerekiyor. Gerçek olmamız gerekiyor. Birbirlerimizi kırmadan, birbirlerimize kusurlarımızı söylememiz gerekiyor. Ancak o zaman daha mutlu, daha keyifli, birbirimize güvendiğimiz bir dünyada yaşayabiliriz. Tabii tam olarak böyle değil. What's up, Fletcher? Your cholesterol. Hattie. Get me, Logan. Hey, Fletcher. Hey, you're not important enough to remember. What's it gonna be, Mr. Reed? A pockmark eventually. Don't ask. For God's sakes, don't ask. Ne olursak olalım, ne durumda olursak olalım, hangi evrede olursak olalım, temel şey birbirimizi gerçeklerle sarıp sarmalamak, gerçeklerle korumak, gerçeklerle güzel hissetmek, yapay, yalan olan şeylerle değil. Tüm yalan düşüncelere ve tüm yalanlara tek söyleyeceğimiz bu olmalı. No, God! No, God, please, no! 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 Baby,